Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yine tekrar buradayız. Neredeyiz? Bot Show 2025. Bot Show 2025. Yaklaşık bir seneye aşkın 1,5 senedir bu Bot Show'u bekliyorduk. Bugün karşınızda yine olacağım. Ama bu partı tek sefer yapmayacağım. 3 parta bölüyor olacağım. İlk part bütçeye göre 500 bine kadar. Sonra 1,5 milyona göre. Sonra çok lüks bir yat şeklinde 3'e bölüyor olacağım. Bakalım içeride bizi neler karşılıyor. Ama bir sene öncekine göre biraz daha zayıf buldum. Fiyatlar da yüksekmiş aldığım duyumlara göre. Fiyatlar yüksek olabilir ama bu sene biraz daha az katılımcı olduğunu görüyorum. Şimdiki aldığım ilk izlenim bu. Bakalım içeride bizi neler bekliyor olacak. İzlemede kalın, beklemede kalın. Part 1. Part 1'deyiz. İzlemede kalın. Şu anda sizlerle beraber tekneleri geziyor olacağız. Ama ilk etapta gördüğüm şu anda sea scooter'lar var. Sea scooter'ları görüyor olacağım. Fena değil. Bu sea scooter'lar da bu aralar çok meşhur oldu. Özellikle deniz kıyısında tatilciler için kullanılan bir şey. Şimdi onları sizlerle beraber bir bakalım. Model Seaboat F9 1618 KMS 40-60 dakika elektrikli büyük ihtimalle. 23 kilo ağırlığında. Hızlı şarjda 1,5 saatte de şarj olabiliyormuş şu gördüğünüz alet. Zaten burada da videosu var. Şu şekilde tutuluyor ve herhalde hız kalibrasyonunu da buradan görebiliyoruz. Güzel bir şeye benziyor bu. Merhaba. Şimdi sesim size geliyor mu emin değilim ama bu siz nerenin firmasısınız? Göcek. Göcek tarafından. Evet, Göcek Kocaeli. Yok, Göcek dediğiniz Fethiye'den geliyor. Benim Göcekler, Gölcükler karıştı, kusura bakmayın. Bu siz fuara ilk defa katılıyorsunuz sanırım. Yok aslında ilk defa Ama bu modelle ilk defa katılıyorsunuz. Evet, bu model daha yeni çıktı. Şu anda modeli yaz ortasında da muhtemelen şeye çıkacak. Satışları çıkacak. Satışlara çıkacak. Evet. Yani ilk defa şu anda sergiliyorsunuz. Bu lansman yani. Evet. Lansman ürünü, evet. İlk defa göreceğim. Peki fiyatlar ne aralığı? Elektrikli gördüğüm kadarıyla. Evet, lityum bataryalı yaklaşık 40 dakika ve 60 dakika civarında. Bu modelin değişiyor. Daha yeni çıktığı için şu an fabrikada testleri yapılıyor. Evet. Yazın ortasında da satışları çıkacak. Yaklaşık Yerli üretim değil mi? yok, Almanya'dan geliyor. Almanya'dan geliyor. Ha, siz Almanya buraya getiren firmasınız. Evet. Anladım. Aynı zamanda. F9 modelin 10.000 Euro'dan başlıyor, 13.450 Euro'ya kadar da çıkıyor artık KDV şey. İkisinin arasındaki fark menzil mi, saat mi? 16 km hız yapıyor, diğeri de 18-20 yapıyor, 68. Evet, Ya bu sis sporları için kullanılacak bir şey değil mi? aynen öyle. Yani alıp böyle şu şekilde, zaten şurada da var görüntüleri. Ben de zaten alır onu şey yaparım, orada Çocuklardan kullanırım. yetişkinlere kadar kullanılıyor aslında. Eğlenceli bir şey. Jet ski'nin farklı bir modeli gibi düşünebiliriz. Yani Evet. küçültülmüş bir jet ski gibi düşünebiliriz aslında. Şöyle söyleyebilirim, hem çocuklar için daha iyi. Evet. Teknede çünkü çok yapılacak bir alan kalmıyor. Yapılacak bir etkinlik olmadığı için genellikle Tekneye bunu müşterimiz ekstra alıyor. eğlence amaçlı alınabilecek bir şey. Aynen Zaten öyle. çok da yer kaplamıyor gördüğüm kadarıyla. Bir de sörf tahtaları var gördüğüm kadarıyla. Hatta İstanbul'da bir tane böyle bir sörf tahtası yapan birisi var. Sürekli İstanbul Boğazı'nda dolaşıyor. Evet, o bizim şirket sahibinin arkadaşı. Şirket sahibinin arkadaşı mı o arkadaş ha? Çok eğlenceli videolar çekiyor. Geçen gün Batman kostümü giyip şeyde Boğaz'ın altında geziyordu. Çok eğlenceliydi. Onu kullandığı şey bu mu? Bu. Hatta onu da video eklerim birazdan. Yenisini verdim ona. Halil- Oğuz Bey'de bundan da var bir tane. Hangisi? Şundan mı var o? Batman kostümlü Evet evet Spider-Man, Batman hepsi oluyor bir gün. aynen şeyin altında, boğazın altında kullandığı cihaz buymuş demek. Abi biz bunu alsak bizi Antalya'da çekebilecek yerimiz yok çünkü bizim Antalya'da hep falezler olduğu için hani öyle bir muhteşem bir görüntü sağlamaz ama boğazda inanılmaz bir görüntü sağlıyor. Köprünün altında çok güzel oluyor. Bunun normal arkasındaki direği yok sanırım. Bu normal düz gidiyor. Onda şundan diye hatırlıyorum var çünkü. Hani kahve falan alıyor bebekten, Starbucks'tan. Bu o cihaz. Evet bu.
Ama bundan da var diyorsunuz. Bunu videosunu Yeni görmedim. aldım. Bunun özelliği 32 knot yapıyor olması. Yani bir jet ski ile aşağı yukarı kapışıyor profesyonel olduğu zaman ve aynı Evet. bu şekilde denize çok yakın bir mesafede geçebiliyor. Anladım. Bu alet yeni mi? Bu da mı lasman yoksa daha önceden satışta Değil mıydı? aslında, bu yaklaşık 8 senelik bir ürün. Evet. Ve satışları gerçekten de dünyada belki en çok tercih edilen wake surf tatlılarından bir tanesi. Ve en çok teknolojik olanlardan bir tanesi. Yani alet güzel gözüküyor. Makine güzel. Ben makineleri seviyorum zaten. Evet, evet, Makine evet. güzel yani. İsveç menşeli bu da. İsveç menşeli. Evet. Bu sis kutular Alman, bu da İsveç. Doğru. Abi İsveç'te soğuk memleket. Ya. Nerede nasıl kullanıyorlar? Buzun üstünde mi kullanıyorlar acaba? Tamam, büyük ihtimalle. Devam ediyorlar bununla. Ya, onların yazları çok güzel oluyor. Evet. Şeyler eriyor, inanılmaz adacıklar çıkıyor. Efsane yani İsveç. Üstünden atlıyorlar bununla onun işte. Atlıyorlar. Çünkü böyle çok Akrobatik küçük hareketler küçük yapıyorlar. küçük Evet, adacıklar evet, var ve eridiği Aynen. için hatta o adacıklarda yaşayan insanlar var. O küçük tekneleriyle falan filan gidiyorlar. Öyle hatırlıyorum. Valla şimdi bizim Antalya'mızda bir Batman, bir Spiderman eksik. Suda yüzen. Oraya da arıyoruz. O yüzden Antalya'yı da arıyoruz. Pokemon'umuz var. Ha, Pokemon'umuz var meşhur, şimdi daha yeni oldu O ama. da doğru, o da doğru. Antalya'nın O da Pokemon'u öyle. var ama bir Batman'i, bir Spiderman'i yok. Su üstünde gidecek. İstanbul'un var. Antalya'da bekliyoruz. Antalya'da da buna ihtiyacı var. Sormayın. Mesele tekneyi almak değil, tekneyi bir yere koyabilmek. Tekneye barındırabilmek. Yani balıkçı barınaklarına gidiyorsun, bir fiyat söylüyor, tekne fiyatı kadar, bir senelik fiyat. Evin etrafını, çevresinde park edebileceğin bir ortam da yoksa tekneyi koyabileceğin korunaklı, barınaklı bir yer bulmak zor. Özellikle Antalya gibi bölgelerde. Ya Fiyatlar bizim çok ülkemizde yüksek. Zaten barınak ve tekne olayı çok sınırlı. Yani Yunanistan bizim Küçük- nedir? Neyimizdir? Küçük bir ülke bizden. Yani. Ya onlar da bizim herhalde bir 10 katımız, 15 katımız, 20 katımız var. Vardır. Marina. Marinaları vardı. Bizim Türkiye'de Bunun marina sayısını eksiğimiz biliyordum. var. Yanlış söylemek istemiyorum Yazarız, ama altyazı olarak yazarız. Aynen. Biz bunun şeyini bilmiyoruz, ne denir. Türkiye'de bu çok büyük sıkıntı. evet. Dört tarafı, üç tarafıdır ama ben dört tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin bu kadar az marinasının olmasını kabul etmiyorum. Evet. Bunun artık büyük olmaktan çıkması gerekiyor. Kesinlikle. Sonuçta bu bir ihtiyaç. İhtiyaç, İnsanların bir hobisi. hobi, yaşam ihtiyaç, tarzı. ulaşım. Yani o yüzden bunu ulaşılabilir olması, halka indirgemesi Çok daha çok iyi. önemli. Ama Belki bazı tekneler arabalardan, şu anki sıfır alabileceğim bir arabadan daha uygun Tabii ki. olmasına rağmen Tabii ki. bu aldıktan sonraki saklama koşulları sebebiyle Evet. hiçbir tekne şey göremiyor, alıcı görmüyor. Bak, bu tekne de benim sevdiğim teknelerden. Yine aynı şekilde. Bu da 4.95 büyük ihtimalle uzunluğu. At çeke uygun. Hem balıkçı teknesi hem de arkadaşlarına, dostlarına, ailene dışarı çıkıp günübirlik gezi teknesi. Sevdiğim tekneler, çünkü hani fiyat bütçemiz buna uygun olduğu için bu tarz tekneler benim çok hoşuma gidiyor. Yani ailenin, arkadaşların oturup böyle rakı masası yapabileceğin, içki masası yapabileceğin, mangal yapabileceğin, balını yapabileceğin, at çek için uygun, balığa çıkabilecek için uygun, yazın kullanabileceğin, üstünde tentem var, yazın sıcaktan koruyabilecek, direksiyon manevralı, burada atlama platformu olan harika bir tekne. Fiyatına bakalım. Standart donanımlar 330.000 TL diyor bu. Eğer ilavelerle beraber 445.000'e kadar geliyor. Bu arada fiyatı uygun. Bana uygun geldi. Yani kaç metre? 4.95. 4.95 olması lazım. Yine tekrar bakalım. 80'lik motor 420.000 liraymış. Biz onu yanlış söyleyelim. 80'lik motor. Bu 330.000 lira kabuğu herhalde. Bilmiyorum. Sormak lazım. Bir bakalım. Güzel tekne. Şu atlama platformu olması da güzel. Bunun duş şeyi de vardır. Çekeceğin. Işıklandırma var. Sonetik. Orijinaltik değil. Ama artık günümüzde bu daha çok tercih ediliyor. Hem deformasyonu kötü olmuyor. Hı hı. Bakım istemiyor. Hem de Tek sıkıntısı ne biliyor musun? Marina'da kediler bunları çok seviyor. izler. tırnak yapar çünkü Tek tırnak girer. dezavantajı o. Abi kediyi Bunun sokmayacaksın o haricinde- zaman tekneye. Ama Marina'da sen eğer illaki kedi Geliyor. Marine abi, at çek için uygun mu? evet. At çek için uygun. Ya marine fiyatları şu anda günümüzde
Şu anda aklımıza geldiği zaman marine fiyatlarıyla bu. Bir yıllık bir marine fiyatı. Evet, aynen öyle. Araştırmasını yaptık onun. Evet. Yok. Viabottayız. Ben bu tarz tekneleri gerçekten çok beğeniyorum yani. Özellikle hani önden konsollu, manevra kabiliyetin yüksek, motoru yüksek, hız yapabileceğin güzel bir motor. 5.90 görünen 6 kişilik, ağırlık 950 kilo. 60 beygirlik minimum bir motora yerleştiriyorsunuz. Tamam, T4 Viabot. İçi de fena değil gibi gözüküyor herhalde. Bir yukarıdan bakalım içine. Teknenin içi gayet şık gözüküyor. Bir de burada küçük böyle bir minimalize bir metrik sistem koymuşlar. Üstündeki motor çok güçlü bir motor bu arada. Kaçlık o? 150'lik mi? Bir de Suzuki'nin motoru. Suzuki'nin motorları da iyi olur. Ayrıca yeni hani aşağıda bir kamerası da var bunun içinde. Tek bir kamera da var. Fiyat olarak ne yazıyor bilmiyorum ama fiyat yazmamış. Evet arkadaşlar, şu anda karşınızda Viabot'un karşısındayım. Viabot'tan Mustafa arkadaşımla beraber bize şimdi Viabot'un modellerini ve fiyat performans bütçeye göre tek tek standartlayacak, bize anlatacak. Onun dışında zaten ben her bütçeye uygun bir şekilde bu bot show'u size anlatıyor olduğumdan bizim alabileceğimiz, benim standartımda olan insanların alabileceği teknelerdeyiz. Tabii buradaki izleyeceğimiz tekneler arasında zaten bir gezi teknesiyle balıkçı tekneleri sanırım birbirinden ayrılıyor yanlışsam. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, bizim teknelerimiz de aslında hani hem gezi amaçlı hem de sportif olta balıkçılığına hani merak salmış ya da işte bu profesyonel anlamda ilerletmek isteyen arkadaşlara hitap eden modellerimiz. En önemlisi de %150 olması ve Antalya'da özellikle güzel bir showroom'umuzun olması, birebir hani sonrasında, satış sonrası destekte de biz Antalya özellikle bu bölgeye birebir destek vermek amacımız. Süper. Bu anlamda da bizim en küçük hani serimiz diyebileceğimiz 475 TRN modelimizle başlayalım. 475 TRN modelimizde iki çeşit modelimiz var. Birisi open, birisi konsollu dediğimiz modelimiz. Yani open dediğimizde manuel motor. Şöyle gösterelim. Manuel sistemde bir tekne içerisi oldukça geniş. 2.03 genişliği vardır. Maksimum 50 beygire kadar hani kombinleyebiliyoruz manuel olarak bu teknemizi. Bunu buradan sürmemiz gerekiyor. Tabii bu Konsol olmadığı için bunu normal bizim arkadan bunun ismini de unuttum şu an. işte bu manuel yekeli Evet. bir model. Yani manuellerde yeke dediğimiz yeke ile kontrol ediyorsunuz bunu. Evet. Yani bu teknenin genişliği ve daha çok sırtı avlarında hani tercih edilen bir modeldir. Çünkü sırtı avcılığında sürekli yekeyle kullanıp hani bu tarzda teknelerde Evet. hani içinin ferah olması, Evet. genelde bunu open kullanırlar. Jigci arkadaşlar hani veralarına göre jigci arkadaşlar herhangi bir T-tap ya da işte chrome tente kullanmazlar. Evet. Hem geniş hem 360 derece içerisinde çok rahat dolaşabilirler takımla alakalı, ya da şöyle söyleyeyim, kıyı sırtı avlarında hani işte sığ sulara kadar girebilecekleri bir modeldir bu. Evet. 80 santim derinliğe kadar bu tekneyle girebilirler. Evet. Bordası genişliği bir balık oltası gibi. Bir de jig çekerken buradaki biraz yüksek bak farkındaysan. Tabii zaten bizim şöyle söyleyeyim, yani bizim teknelerde hani üstüne şu modelden, yani konsollu modelimizden çıkayım ben size. Hani şu mesafesi yüksek olduğu için jig attığında destek Şimdi- alabileceğimiz bir nokta var mı? Tabii ki şu özellikle avda, yani bu çok önemli bir detaydır. Değil mi? Yani attın abi. Attıktan destek- daha ziyade önemli olan çekerken. balığı buradan elinize aldığınızda bile bakın ne yapıyorsunuz? Siz buradan destek alıyorsunuz yani. Evet. Kakıç vuracak olsanız bile siz buradan yapıyorsunuz. Yani şu çok önemlidir yani. Evet. Bu da zaten bizim 70 santim bir yüksekliğimiz var burada. O güvenliğimizi arttırıyor fazlasıyla yani. Şimdi bu
4.75 uzunluğunda. Evet. Genişlik ne kadardı? 2.08 santim genişliğimiz var bu teknede. 8 santim genişliği var. Bu arada geniş, ciddi geniş yani. Tabii ki bu biraz daha katamaran bir model. Evet. Sınıfında Türkiye'de iddia ediyoruz. Denge konusunda tektir. Denge noktasında. Aynen. Bunun daha Boşluklu yani şöyle katamaran dediğiniz. yani burun tarafı Bunu şöyle bu şekilde M harfi gibi yani katamaran gibi geliyor. Anladınız mı? Ben de zaten şu Tabii. alırız. Şimdi biliyorsunuz bu şey camiasında en önemli şey nedir? Her zaman fiyat. Tabii. Değil mi? Önce herkes gelir neyi sorar? Abi fiyatı nedir? Fiyat sorar. nedir ya sorarlar. Önce fiyat nedir diye Aynen. sorar. Hep böyle değil mi? Hep klasik değil mi? Önce fiyat abi. Ya şimdi neden? Çünkü artık klasikleşmiş bir şey. Yani tekneyi çünkü çok var şu anda. Çok marka var. Tabii ki bir sürü markanın Ama içerisinde. bir şey söyleyeceğim. Ben daha önceki bot show'a gitmiştim. Evet. O zamanki firmaların çoğu, showroom'da olan firmalar şu anda hayatta bile değil. Kapanmış. Ya Türkiye'nin bu şartlarında zaten üretim ve yerli üretim yapabilmek çok zor. Çünkü dışarıdan alınan malzemeler, yani Türkiye'de üretilmeyen malzemeler var. Bir de dışarıdan temin ettiğimiz malzemeler var. Evet. Tekneyi donatırken de biz kalitelinin üzerine düştükçe bu sefer fiyat artıyor. Evet. Bunları da hani kombinlediğiniz zaman üretici teknolojileri maalesef hani bir yere kadar dayanabiliyor. Türkiye'nin ekonomik şartlarında maalesef. Anladım. Çok haklısın. O konuda ben de. Şimdi boş ön konsol olmayanın fiyatı ne kadardı? 4.75. TRN'de 4.75 bu TRN Open dediğimiz manuel Evet, model. manuel. Bu şekilde yani 5.500 euro. 5.500 euro. 4 ile çarpıyorum 220 bin lira. 220 bin. Bunu da Artı KDV. Artı KDV fiyatımız yani. 220 bin artı KDV Evet. yani 40 bin lirada KDV'si olsa 245-250 bin lira gibi bir şey. Evet. Bu tekne kadar şurayı da alır mısın? Bu bizim olmazsa olmazımız Olmazsa zaten. olmazımız kesinlikle. Ya buna kaçlık motor takabiliriz? Maksimum Maksimum 50 HP. 50 MP. Tabii. En düşük de 30. Yani 20 beygirle de kullanıcı arkadaşlarımız var. Tek başıma alıyorum diyor. Hani ben tek Mesela bireysel. nehir gibi. Tabii ki yani Göl gibi yerde bu tarz 20 beygir kurtarabilir. fazlasıyla bir sürü iç sularda da bunu kullanan bir sürü arkadaşımız var. Özellikle Özellikle ben Antalya'nın denizinde ya şimdi rüzgarında- bizim su hani bu tarz ortamlarda bunu genelde 50 beygirle 30 beygir arasında kombinliyorlar. ara 40 var tercih edilmiyor herhalde. Ya mesela tercih edilme derken hani o biraz da motordan motora değişiyor. Mesela kimi motorların 40 beygirleriyle 50 beygirler arasında bir tork farkı yok. Tork değil mi? Tork Yani tamamen tork. Ben de onu blok diyecektim. farkı yok. Nedir? Sadece bir yazılım farkı var. Bundan dolayı hani tercih edilebiliyor. Aslında hani ara motor diye tabir edersek biraz yanlış olur yani. Ara değil. Ben o tork meselesinde biraz şeyim ya. Mesela arabayı da yazılım atıyorsun. hı. Araba daha çok ısınıyor. Evet. Daha hızlı gidiyor. Beygir arttırıyorsun yazılımla ama arabanın motoru daha çok ısınıyor mesela. Ya, tabii ki şimdi şöyle 40 beygirle 50 beygirin arasında ister istemez bir yakıt. Şimdi 360 kilo bir tekne sonuçta boş hali bizim konsolumuzun. Buna siz 40 beygirle planing süresiyle 50 beygirin planing süresi arasında nereden baksanız ufak bir oynama yaşatır. Bu ufak bir oynama uzun yolda atıyorum 3500 deviri baz aldığınızda yakıttan tasarruf edersiniz. Yani şöyle 40'ı şöyle diyebiliriz. 50 gibi kaçar, 40 gibi yakar mı Diyelim. diye. Aynen. Tamam. Bu diğer tekneye geçelim isterseniz. Tabii ki. Simrat. 490. Bu 490 SLN F modelimiz. Bizim yani şu anda Türkiye'de en çok yani sularımızda en çok olan modelimiz ilk göz ağrımız Bir zaten. şey söyleyeyim, ben geldiğimden beri en çok bu tekneyi beğendim biliyor musun? Şimdi şöyle bu bizim ilk göz ağrımız. Yani Viabot'un hani piyasadaki olan en fazla teknesi Türkiye'de. Sularımızda yaklaşık olarak bu tekneden hiç yoksa 500-600 civarında vardır. Sadece bu modelden. Değil mi? Ben Tabii. bu modelin gerçekten geldiğimden beri. Bir de benim sevdiğim tarz bu. Yani bu da denge ve özellikle hani biraz önce bahsettim ya sportif balıkçılıkla alakalı uğraşan arkadaşlarımın en çok aldığı işte hem romokla istediği yerlere kadar hani Türkiye'nin işte kıyı dolaşıp av yapabileceği sert havalarda bile yani çok rahatlıkla kafası işte hava bozuyor kaçmam lazım diyebilir dedikleri havalarda bile kendini kanıtlayan bir model yani. Evet. Bir de Viabot tamamıyla yerli ve milli bir Tabii ki. firma. Evet. Bir. İkincisi bir de Viabot'un diğer hatta Türkiye'de tek olabileceğinizi de iddia ettiniz. Şu an onu da off the record biz konuştuğumuzda öyle bir şey yapmıştık.
bu kompozitin 3 katmanlı olduğu ve Türkiye'de bunu yapan belki firmanın olmadığı, özellikle bu modeller yani bunun gibi balıkçı modellerinde Ya olmadığı söyleniyor. şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bir anlatır mısınız? Tabii. Ben yanlış mı? 3 çidar dediğimiz sistem. Evet. Yani 3 çidar köpük tabii 3 çidar dediğimiz sistemde bir teknenin kapalı bir çidar sistemi, yani birinci ve ikinci katı arasında bir kapalı bir omurgadan bahsediyoruz. Hava gözeneklerinin tamamen kapalı, yalıtılmış bir hava gözeneklerinin olduğu. Teknelerin CE standartlarında olması gereken zaten bu vardır. Evet. Bu CE standartlarında bir tekne CE'sinde alınırken, yani bir teknenin minimum Allah korusun başına bir iş geldiğinde bile 8 saat suyun içerisinde, suyun üstünde kalması gerekir. Evet. Bunu zaten aslında bu bir şey değil. Bunu yapılması gereken bir olaydır. Evet. Bizim teknelerimizin hepsinde de zaten 3 çiler yapıya sahiptir. Hı hı. Tamamen kapalı bir omurgadır ve hava dediğim gibi hava gözenek, yani hava kasetleri baş taraftan ta ki kıç aynamıza kadar Evet. yerleştirilmiştir. Ya benim bak geldiğimden beri en çok Üyebott'ta ve diğer dolaştığım Hoş botlar geldiniz. arasında da, tekneler arasında da Evet. gözüme çarpan modellerden bir tanesi bu oldu. Ya bu Estağfurullah. aralar bu cihazdan çok yiyorum. Bu nedir abi? Ya bu Bu olayı nedir yani? bu sanal çapa diye tabir edilen trolling motordur aslında. Evet. Yani bunun Türkiye'de bir sürü işte çeşitleri vardır ama Türkiye'ye yıllar önceden beri ilk gelen zaten Minkota markasıdır. Evet. Minkota zaten bu sanal çapa üreticilerinin içerisinde başı çeken bir firmadır ve kalitesiyle de zaten dünyada tartışılmazdır. Biz de teknelerimizin tamamında Minkota kullanıyoruz. Yoğunlukla, çoğunlukla müşteri talep ettiği sürece değiştiriyoruz ama biz Minkota kullanıyoruz çoğunlukla. Ya bunun kullanımı nasıl oluyor? Mesela bu buradan aşağı iniyor. Şimdi bu TRO modeli mesela. Bu TRO modelinde manuel. Bunu pedal sayesinde aşağı indiriyorsunuz. aşağı iniyor. Kumandadan çapala modu var ya da işte pervane ile tekneyi götürebileceğiniz, yani trolling yaptırabileceğiniz Evet. setup var kumandanın üzerinde. Bunları Tamam. kullanarak bunu çalıştırıyoruz. Eğer çapalamak istiyorsanız çapa tuşuna bastığınızda GPS'i var. GPS'ten teknenin bulunduğu konumun sinyalini alıp orada sizi çapaya bastığınız anda çapalıyor. Pervane devreye giriyor. Tamam. Rüzgarın yönü, suyun akıntısına göre orada sizi sürekli stabil tutuyor. Anladım. Yani balıkçılıkla sportif... Alarga zamanında. Evet, aynen. Alarga'da Şimdi şu, stabilitasyon balıkçılığının bir yan ekipmanı, artık olmasa da olmazımız. olması. Ya artık must bir şey olması Tabii. gerekiyor. Hatta biz şu anda istik modelleri daha çok tutulmaya başladı. Dilerseniz istik modelleri size ufacıktan Oraya bir doğru göstereyim. geçelim. Tabii. Fiyat bunu öğrenmedik son. Hep sonra bırakıyorsun. Şu anda İlk bunun sorulan şeyi sonra fiyatı bırakıyorum. 120 bin lira efendim. 120 bin lira. Aynen. Tekneyle beraber teknenin fiyatını öğrenmedik. Komple veriyoruz. Komple. Bu gördüğünüz 1 milyon 600. 1 milyon 600. Evet. Şu gördüğünüz tekne. Evet. Motoruyla beraber değil ama motor hariç. Motorla beraber ama üzerine eklediğimiz ekstrem şeyler var. Cihazlarımız motor falan var. koyuyorsunuz? Bunda maksimum 115, zaten bu da Suzuki'nin yeni Ha, bu Mat siyah motoru serisi. koyuyorsunuz. Evet, maksimum Abi bu. motor zaten 400 bin falan Fazla, değil mi? daha fazla. Yani. Daha fazla. 400 bin 500 bin falan yani. Evet, öyle diyelim. Ama bu uçurmaz mı? O çok motor çok büyük. Hani bir çeksene abi. Hemen ondan sonra yan tarafa. 42 mil. Abi şuna bir baksana ya. Yani 40 mil diyelim daha Uçurur doğrusu. Abi bunu böyle kaldırmaz mı? Şimdi bizim teknemizin omurgası, ayna yapısı bu motoru kaldırabilir dizaynda üretildiği için bu motorla daha önce de zaten su sporlarında da kullanılıyor aynı zamanda bizim teknelerimiz. Anladım. Hani çok keyifli bir seyri var. Ya bence buna ideal bence. Ben 80 90 koyarım yani. Bizim bölgede Antalya'da en çok kullanılan 70 beygir. 70. Evet. Sendeyiz. Savaş abi. Abimiz. Savaşa karşıyız. Hep barış. Savaşma seviş. Ama Savaş abimiz burada. Buyur abi. Mustafa. Mustafa abi. Savaş da. Savaş abi gördüm. Evet. Savaş abi. Abi dur. Abi sendeyiz. Şimdi Minkotalardan bahsederken geçen senenin başında İstanbul Fuarı'nda ilk lanse edilen istik modelinden bahsedeyim. Bu tamamen fırçasız bir motora sahiptir. Yani daha doğrusu rotor bölümü fırçasızdır. Karbon şaft. Bu motorun da özelliğini söyleyeyim, yani bu sanal çapanın Minkota Istig'in özelliği, bunu hangi akü voltuna bağlarsanız 12 voltta da çalışır, 24'te de çalışır, 36 voltta da çalışır. Ha. Tamamen saat. otomatiktir, bu manuel değildir. Kumandadan istediğiniz gibi bastığınız zaman şaft kalkar. Bu kumandayı biz konsola mı? Hayır, elinizde istediğiniz gibi. Balık avlarken de boynunuza asıyorsunuz kumandayı. Evet. Yani orada balığı ekrandan izlerken gördüğünüz çapaya basıyorsunuz. Çapa kalkıyor otomatikmen, iniyor, çapaladı da çapalıyor. Tamam. Tekrardan çapayı bırakmak istediğinde çapa tuşuna bir daha basıyorsunuz. Bu otomatik olarak kalkıyor, toplanıyor. Tekrardan seyrinize devam ediyorsunuz. Ya
çıkan şey görüntüsü abi. Öyle takıyorsun ya, böyle bir görüntü de sanki böyle bir kötü görüntü gibi duruyor sanki. Baksana.